Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 3 adet yufkadan bir tepsi dolusu börek yaptım. Onun tarifini paylaşıyor olacağım. Yapımı oldukça kolay olan bu böreğin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Derince bir kasenin içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, her ikisiyle de çok lezzetli oluyor. 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yarım çay bardağı suyu ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sos için 2 adet yumurtanın akını içerisine, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara koyuyorum. Bütün malzemeleri pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Sosumuzu kenara ayırıyoruz. İç harcı için biraz lor peynir, biraz kaşar peynir, 2 dal maydanoz, biraz da pul biber koydum, güzelce karıştırdım. Sizler bu aşamada istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yufkanın üzerine biraz sostan gezdiriyorum. Yufkanın sağını solunu ortaya doğru katlayarak her tarafın sos olmasını sağlıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Fırça yardımıyla sos olmayan yerleri de sosluyorum. Kenar kısmını 5 parmak olacak şekilde ortaya doğru katlıyorum. Karşı tarafını da aynı şekilde katlıyorum. Katladığım bölümü fırça yardımıyla sosluyorum. Yufkanın katlanmamış bölümünü ortaya doğru tekrar katlıyorum. Daha sonra böreği pişireceğim tepsiyi alıyorum. Yufkanın orta kısmına koyarak işaretliyorum. Yufkanın katlanmamış bölümünü de işaretlediğim yerden ortaya doğru katlıyorum. Büyüklüğü çok güzel oldu. Tam tepsinin ebatına göre katladık. Bu kısımları da güzelce sosluyorum. Fırça yardımıyla da her tarafına gelmesini sağlıyorum. Uç kısmından 2 parmak bırakıyorum. İç harcını buraya koyuyorum. Elimle düzeltiyorum. Yufkanın katlanmamış bölümünü iç harcının üzerine doğru kapatıyorum. Daha sonra dağılmaması için elimle güzelce bastırıyorum. Sonra tekrar katlama işlemini yapıyorum. Ortaya gelinceye kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Tam orta kısma geldikten sonra katladığım bölümü biraz kaldırıyorum. Yufkaların alt kısmına gelecek şekilde rulet yardımıyla kesiyorum. Bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum.
Kalan yufkanın yarısına da iç harcından koyuyorum. Bu aşamada iç harcını koyarken uç kısmından 2 parmak bırakmaya özen gösterin. İç harcını elimle şöyle bir düzeltiyorum. Boşluk bıraktığım kısmı iç harcına doğru katlayarak elimle bastırıyorum. Böylelikle sıkıştırmış oluyorum. Yufkanın sonuna kadar gelecek şekilde katlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Üç adet yufkayı aynı şekilde yaparak fırın tepsisine koydum. 1 adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine biraz zeytinyağı koyuyorum. Fırça yardımıyla bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yufkaların üzerine sürüyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırladığım böreği bıçak yardımıyla porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Daha lezzetli ve güzel gözükmesi için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. İsteğe bağlı olarak çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Hazırladığım böreği sıcak fırına götürüyorum. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda böreğimiz çok güzel bir şekilde kızardı. İlk sıcağı çıkar çıkmaz kestiğim bölümlerden tekrar kesiyorum. Bu arada tarifimdeki bütün püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat ayrılan çok lezzetli, yapımı da oldukça kolay oldu. Bu leziz tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.